Merhaba sevgili doğa severler. Ülkemizin kimine göre uzak, kimine göre de yakın bir bölgesindeyiz. Bitlis ilimizin Tatvan ilçesinin Por köyüne geldik. Burada güzel bir yürüyüş yapmayı planlıyoruz ve burası aynı zamanda bir krater, eski bir yanardağ krateri ve kraterin en tepesine çıkıp manzaraya da Van Gölü'nün güzel manzarasına da bakmak istiyoruz. Yine İmdat'la beraberiz. Yine güçlerimizi birleştirdik. Aynen öyle. Şu an çok güzel bir doğa harikasının yanındayız. Van Gölü'nün kıyısındayız. Bitlis'teyiz. Bakalım bizi güzel bir krater gölünün etrafında güzel bir tur bekliyor. Bakalım çok güzel bir etkinlik bizi bekliyor şu an. Burada mezarlık var. Ve karşıda mağaralar. Por mağaraları. Şimdi tarihi Por mağaralarına geldik. Çantaları bir çıkartalım. Bakalım çünkü dik bir merdiven var. Bir de burada telefon çekmiyor çünkü kraterin tam içindesiniz. Benim hattım hiçbir şekilde şu anda çekmiyor. Ay, kaya yapısı da çok güzel. Enteresan bir yapısı var, coğrafyası. Baya şeyler var yani, nişler falan var içinde. Bakın burada nişler var. Buralarda yaşam olmuş, yani insanlar yaşamış veya buralarda. Kat kat ya. Ya baya yaşam olmuş burada ya. Mağaralarda insan yapımına benziyor zaten. Örümcek ağına bakın. Allah'ım. Nasıl ineceğiz buradan İmdat? İniliyor mu buradan? İniliyor mu? Siz nereden girdiniz? Diğer taraftan girdik. Aynen. İnsan inanın tedirgin oluyor. Allah'tan demir merdiven. Tahta olsa çatırdaması yok mu bir de şunun? Çok yaylandırmamak lazım ya. Vallahi esnemeden kırılabilir. Yaylandırırsanız. Bu daha sabit bir merdiven. Ama şey güzel, hani buraya merdiven yapmaları güzel. Bu imkanı sağlamaları. Süper ya. Burasının içerisi de böyle. Yine çok net bir şekilde söyleyebilirim ki insan yapımı, insan oyması. Yine aynı şekilde böyle nişler var. Ve bakın şunlar hep keski izi. Keskiyle vura kıra kıra buraları açmışlar. Boylu boyun hep keski izleri. Şunlar dahil. Şunlar. Çizik. Adamlar uğraşmış keskiyle. Burada seccade var. Namaz kılınıyor. Evet, o tarafa gitmeyeyim. Ayak basmayayım. Namaz kılınan yer.
Van Gölü'nün suyu burada baya berrak yani. Şu kısım özellikle. Şimdi buraya gelirken bayağı zorlu yollardan geçtik. Önce bir asfalt yoldan gidiyorsunuz ama asfalt yol gerçekten çok kötü. Çukur çakrak böyle delik deşik bir yol. Oradan toprak yola geçiyorsunuz. Toprak yol daha da kötü. Yani buraya gelene kadar uzun bir süre çok kötü yollardan ulaşıyorsunuz ve artık diyorsunuz yani niye buraya geliyorum, hani geri mi dönsek falan diye. Ama buraya geldiğimiz zaman dedim ki iyi ki gelmişiz. Buraya gelmek için yani uğraştığınız her emeğe kesinlikle değer. Ve şunu söyleyeceğim çok net, uzun zamandır bir doğa yürüyüşünde böyle hissetmiyordum ya. Özellikle şuradaki koridordan çıkarken ve birazdan önümü de göstereceğim sizlere. İnanılmaz bir yer. Kesinlikle attığımız her adıma, akıttığımız her tere, yorulduğumuz her nefese değiyor. Önümüzde tırmanmamız gereken büyük bir kaya kütlesi var. Videoda net belli oluyor mu bilmiyorum ama çok dik ve zorlu görünüyor. Ve büyük bir kaya. Şimdi İmdat, sence tırmanabilir miyiz? Kesinlikle tırmanabiliriz. Yani kondisyonumuz iyi. Her hafta bir dağ tırmanışı da yapıyoruz. Çok zevkli bir kaya tırmanışı, alpin tırmanış bizi bekliyor olacak. Şimdi ben de tırmanacağıma inanıyorum. Yalnız kayaya tırmanmaya başladığım zaman böyle bir endişe, korku veya tereddüt hissedersem vazgeçeceğim, tırmanmayacağım. İmdat kendisi tırmanacak. Veya belki İmdat da vazgeçebilir. Tehlikeli bir şey görünce riske girmeyiz. Grup işi tabii ki. Birisi vazgeçerse mecbur diğeri de geri dönecektir. Geri dönmek yok. Başlıyoruz.
Şimdi tepeye çıkabilir miyiz? Çıkar mıyız? Olur mu? Olmaz mı derken nihayet zirvedeyiz. İşte size Por. Diğer adıyla İncekaya. Bir krater. Yanardağ krateri. Vay be. İmdat, zirvedeyiz. Mısır keyfi mi yapıyorsun? Aynen öyle. Şu an Por'un dik kayalığı var. Tam zirvesindeyiz. Efsane bir tırmanış oldu. Tam kraterin çevresini şimdi dolaşacağız. En baştan başladık, en sona doğru gidiyoruz. Ben de mısır keyfi yapıyorum. Amacımız buradan böyle kraterin sonuna kadar gidip oradan aşağı inip başladığımız noktaya geri dönmek. Allah utandırmasın diyelim. İnşallah muvaffak oluruz. Çanağın üst kısmındayız. Her iki tarafımızda göl. Sol tarafımız göl. Sağ tarafımızda göl. Tam da kraterin, çanağın üstündeyiz. Baştan başa yürümek istiyoruz bakalım. Krater çanağının tam orta bölümündeyiz. Ta şuralardan geldik, şuralardan çıktık, buradan çıktık ve nihayet buradayız. Yolun 4'te 3'ü bitti gibi sanki ya.
Şimdi kraterin diğer ucuna geldik. Buradan da manzara harika görünüyor. Çıktığımız yerler, dağların kıvrımları falan hepsi çok özel. Şu an 2000 metre yükseklikteyiz. Yaklaşık 3 saatlik bir tırmanışımız oldu. Daha da olacak galiba. 4 saat iniş çıkışlı bir kor krateri bitireceğiz inşallah. Onur hocamızla beraber çok iyi bir parkur gerdik. Bakalım inişimiz şu an nasıl olacak? Bir yol ve rota bulacağız inşallah. Şimdi kraterin diğer ucundan inemedik. Bayağı dikti. Şimdi şuradan yan vereceğiz. Şurada traktör yolu var. Bir hayvanların indiği daha az eğimli bir yol var. Oradan ineceğiz inşallah. Burası Por. En az eğim bu tarafta. Burada hatta bir traktör yolu da var. Traktör çıkmış buraya. Biz de o traktör yolunu takip ederek şimdi yola iniyoruz inşallah. Ondan sonra da başka maceralara. Yani gerçekten yoruldum. Şöyle ki kraterin çanağın ucu bana biraz fazla dik geldi. Dedim eğimi az olan yerden ineyim. O da yolu biraz uzattı. Toprak yoldan birazcık yürüdük. Ne kadar yol yürüdük, ne kadar tırmandık. Antrenman verileri imdatta, sözü imdata bırakıyorum. Evet arkadaşlar, çok zor bir parkurdu. İnanır mısınız? Saat 9'da başladık. Yaklaşık 2'yi 10 geçe bitirdik. Çok uzun bir faaliyetti. Yaklaşık 420 metre tırmanma yapmışız ve 420'de inmişiz tabii ki. 1050 kilokalori harcamışız. Bu bayağı fazla. Özellikle güneşi eklediğin zaman bu kat kat artıyor. Çünkü güneş bizi gerçekten de çok yordu. Suyumuz da bitti. Aşırı altı kayalık dik zeminler vardı. Ayağımı koyduğum yer kayıyordu. Onur hocamız da sürekli iniş yolunda bayağı bir buradan mı inelim, şuradan mı inelim diye sorulara geçtik işte. Yolu da bayağı uzattık. Ama güzeldi. Kraterin etrafını tam bir tur attık. Benim antrenman verilerim de var. İsterseniz size atabilirim. Aynen İmdat'ın dediği gibi şimdi İmdat diyor ki ben buradan inerim. Ben de diyorum ki ben inemem. İmdat da sağ olsun bana uyuyor. Çünkü hani ben inemem deyince hani beraber inemeyeceğimiz için o da beni yalnız bırakmıyor sağ olsun. Neticede eğimin en az olduğu yerden indik. Şimdi belki yorgun olmasam eğimin yüksek olduğu yerden de inerim ama ben şimdi yorgunsun. Bir de en fazla kazalar inişte gerçekleşiyor. Bunun gibi etmenler var. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur diyelim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle dağlarla, doğayla ve kraterlerle kalın.